Bu videomuzda yaşlı bir danışanımızın kalınlaşmış tırnaklarının inceltilmesi, doğru şekilde kesilmesi ve tırnak altındaki subungual hiperkeratoz dediğimiz dokuların, nasırımsı dokuların dikkatli bir şekilde temizlenmesini izleyeceksiniz. Geçtiğimiz hafta gelmişti bu danışanımız. İşlemini yeni yaptık. Çok talep geldiği için, soru geldiği için bu videoyu hazırlayalım. Sizlerle paylaşalım istedik. Bu danışanımızda venöz yetmezlik bulunmakta. Yaklaşık 80 yaşlarında bir danışanımız. Ayak bacak damarlarında venöz yetmezlik olduğu için kısmen riskli bir vaka diyebiliriz. Bu yüzden tırnak bakımlarının çok dikkatli şekilde profesyonel ellerde yapılması önemli. Bu tür dolaşım problemleri ayak sağlığı açısından çok risk taşıyor. Biliyorsunuz özellikle diyabetli bireylerde tırnak sağlığının, ayak sağlığının önemi çok büyük. Açılabilecek küçük bir yara zamanla enfeksiyonun ilerlemesiyle osteomiyelite kadar gidebiliyor, amputasyonlara kadar gidebiliyor. Bu sebeple bizim podolog olarak yapacağımız işlemler çok kıymetli. Hani herhangi bir problemi olmayan sağlıklı bir bireyde medikal kaygıyla işlem yapılsa bile kozmetik sonuçlar beklenerekten işlem yapabiliyoruz ama bu şekilde riskli hastalarda esasında hayati önem taşıyan bir işlem yaptığımız bu uygulamalar. Bu yüzden önem verilmesi gerekiyor. Evet, danışanımızın nöropatisi var mı yok mu o amaçla sorgulamıştık. Bunun nöropatisi yok, hissediyor. Nöropatisi olan kişilerde daha da dikkatli olunması gerekiyor. Çünkü kesi açılsa bile bu sefer hissetmiyor. Sıkıntı oluşturabiliyor bu tip durumlar. Amerikan Diyabet Derneği geçtiğimiz yıl diyabetli bireylerde ayak bakımının önemine dair de yer verdi guideline'ında. Oluşabilecek travmaların enfeksiyon ve ülser gelişimini hızlandırabileceğini belirten kısımlar var. O guideline'da inceleyebilirsiniz. Tırnaklar zamanla yaşa, dolaşım bozukluklarına bağlı olarak kalınlaşabiliyor, sararabiliyor, şekil bozuklukları gelişebiliyor. Bu kalınlaşma tırnak altında baskıya, tırnak yatağında baskıya sebep olabiliyor. Bu da tahrişe ve ağrıya sebep olabiliyor. Subungual hiperkeratoz özellikle yaşlı bireylerde yaygın şekilde görülüyor. Bunları podolog olarak düzenli bakımlarla temizliyoruz, kontrol altında tutuyoruz. İzlediğimiz işlemde de kalınlaşmış tırnakları özel cihazlarımızla, ekipmanlarımızla, penslerimizle, frezlerimizle kontrollü şekilde inceltiyoruz ve kesiyoruz. Unutmayalım şimdi yani bu işlem sadece kozmetik bir işlem değil. Hani sonucunda kozmetik bir durum var ama medikal bir uygulama. Yani amacımız tırnakların deriye batmasını, parmak ucuna gereksiz bası yapmasını önlemek. Bunlar dediğimiz gibi travmaya sebep olabiliyor. Yapılan işlem bu noktada çok kıymetli. Kişiler kendileri yapamayabiliyor. Yaşlılarımız, engellilerimiz kendi bakımlarını yapmakta zorlanabiliyor. Aile bireyleri de ellerinde yeterli donanım, gerekli ekipman olmadığı için ev ortamında bunu sağlıklı şekilde yerine getiremeyebiliyorlar. Bu noktada biz podologlardan destek alınması çok önemli. Tırnak kesme sırasında dikkat ettiğimiz en önemli hususlar neler derseniz ayak tırnaklarımız düz kesilmeli arkadaşlar. Buna dikkat edin. Eğer konveks yapısı arttıysa yani hafif konveks yapısını sağlıklı konveks yapı dediğimiz hafif yay gibi çok böyle içeriye doğru dönük olmayan bir yapıdır. Eğer bu yapıyı kaybetmiş durumdaysa aşırı içe doğru dönmüş durumdaysa muhakkak düz kesmemiz gerekiyor. Ha ne olur yaygın bir tırnaktır. İçe dönüklüğü fazla yoktur. O zaman el tırnağını biraz andırır gibi gene diplere girerek değil tabii ki ama düz kesip içeriye doğru birazcık daha alabiliyoruz eğer yayvan bir tırnaksa ama dönük bir tırnaksa düz keseceğiz. Köşeler muhakkak önü açık şekilde kalması gerekiyor. Düz kestiğimizde de tabii köşeli şekilde bırakmamamız lazım. Hafif eğimli
köşenin yuvarlatılması gerekiyor. Tırnağın altında biriken ölü dokuların alınması gerekiyor. Submunkal hiperkeratoz dediğimiz yapıların temizlenmesi gerekiyor. Buna dikkat etmemiz lazım, videoda gördüğünüz gibi. Bu işlemleri pedikür gibi düşünmeyin. Burada dediğimiz gibi estetik bir uygulama yapılmıyor. Medikal bir durumu yönetmeye çalışıyoruz. Kullanılan ekipmanların steril olması çok önemli. İşlemi yapan kişinin sağlık alanında eğitim almış bir podolog olması çok önemli. Bunları da göz ardı etmemek gerekiyor. Biz podologlar yalnızca tırnakla ilgilenmiyoruz. Aynı zamanda danışanlarımızın, işte doktorun yönlendirdiği hastalarımızın nörolojik, vasküler ve biyomekanik açıdan basit şekilde değerlendirmelerini de yapıyoruz. Basit derken esasında çok önemli. Değerlendirmeler basit. Bu değerlendirmelerde eğer bir risk tespit edersek dolaşımda, işte nörolojik açıdan sinir hasarları gibi veya basış bozuklukları gibi durumlar tespit ettiğimizde bunlar risk oluşturmadan ilgili branşlara hızlıca yönlendirmelerini sağlayabiliyoruz. Yani hekimlerimiz esasında hekimlerimizin sahadaki sinir uçları gibi çalışıyoruz biz. Herhangi bir olumsuzluk gözlemlediğimizde işte ne gözlemledik? İşlem esnasında tepki vermesi gerekirken tepki vermedi. Nörolojik bir problem mi var acaba diyoruz. Veya işte cildini incelediğimizde çok soluk, çok ince, işte kıllar dökülmüş, vasküler bir problem mi var diyoruz. Kalp damara yönlendiriyoruz gibi. Bunlar çok kıymetli. Bu yüzden podoloji desteği, podolog desteği almayı ihmal etmeyin. Ayakla ilgili komplikasyonların gelişmesinin önlenmesinde çok kıymetli bir görevimiz bulunuyor.